Koçlar tarih yazıyor Nur. Yani büyük bir Allah. tarih yazmaya giriyorlar. Hayatlarını, kaderlerini, yönlerini tamamen değiştiriyorlar. Bir Koç burcu olarak da söyleyeyim. Ben mesela 20 Şubat'a yazdım takvime. Yeni bir ben doğuyor diye yazsınlar takvimlerine. Yeni bir dönüş zamanları. Yani Ama artık yükselen o eski, koçlar yazacaklar yükselen bunu. koçlar yazıyor sadece. Yepyeniden bir başlangıç içerisinde olma cesaretini kazanmaları gerekiyor. Biraz hayatlarında hayallerine giden yolda tek olmadıklarını görecekler. Şansları açılıyor, kısmetleri açılıyor, yolları açılıyor, parasal anlamda kazançları açılıyor. İlişkilerde biraz zorlandıkları bir süreçteler. İlişkisel olarak çok zor bir dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Ama bu Satürn ve Neptün kavuşumundan sonra önümüzdeki bir sene boyunca hayatlarındaki büyük değişime hazırlıklı olsun Koç ve yükselen burcu Koçlar. Çok iyi Harika. para kazanacaklar. Bak parasal anlamda Hayır demeyiz. kazançlarını çok iyi arttıracaklar ama buradan akıllı koçlar diyorum. Bak bir akıllılar var bir de öfkeli koçlar var. İkiye ayrılıyor koçlar. Öfkeli böyle deli dana gibi sağa sola çarpıp ona buna sataşan koçsanız aklınızı başınızdan alır bu dönem. Böyle ne olduğunuzu anlamazsınız. Ama daha böyle ya bir dakika planlı olmam lazım. Her şey de hemen olmuyor. Ben zaten son 2 senedir bunu gördüm, öğrendim diye aklı başında giden bir koçsanız da zirveyi göreceksiniz. Bu iki olay arasında bir fark var. Yani nasıl bir kişilik tutum sergilerseniz oraya evrilecek. Soruyorsun ya iyi mi kötü mü? Şimdi bütün koçlar bunu yaşayacak değil. Nasıl davranırsan onu görürsün. Sistem böyle çalışıyor. Sadece bu fırlayan roket enerjisini güzel harcasınlar. Yani roketi iyi yere fırlatsınlar. Çünkü onlar için şans, kısmet özellikle bu hafta gelen iş teklifleri olursa koçlara değerlendirsinler. Tamam. Yeni bir başlangıç yapma kararları alırlarsa yapsınlar, korkmasınlar. Özellikle 19-20 Şubat tarihleri çalacak telefonlar, gelecek beklentiler artık neyse mesajlar, valla not alsınlar ben söyledim söyleyeceğim. Bundan sonrası top onlarda diyelim. Koç Onlar sen için bunu önemli başarırsın. olacak. İnanıyoruz, Evet. güveniyoruz. Çünkü senin için dostun düşmanın belli olacağı bir hafta. Evet. Ona bir de göre o. yani maskeler düşecek Şimdi ya. Koç aynen şunu da ekleyelim. Koç burçları için 11. evde olacağı için bu tutulma çok arkadaşlık ilişkilerini de değiştiriyorlar. Çevreleri komple değişiyor koçların. Başka bir çevreye dahil oluyorlar diyebiliriz ve yeni bir ben doğuyor diye Hadi kayıt bakalım. etsinler kendilerini diyebiliriz. Güzel bir dönem Efendim olacak. sevgili boğa ve yükselen boğalara geçiyorum. Ekran başında mısınız? Bu arada siz de sevgili seyircilerimiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz bize. Nur Viral'le sen istersen özel. Bize de sosyal medyamızdan buradan şu anda canlı yayında ulaşabiliyorsunuz. Boğa ve yükselen boğa hazırsan kariyerinde müthiş beklenen zaman geldi. Kesinlikle ve şunu söyleyeyim bak 2028 yılında bir gün seninle oturup burada konuştuğumuzda söyleyeyim. Yani gün gelecek 2028 yılında zaman çabuk geçiyor. Çok, Biz en çok. son 2017'de seninle yayını yapmışız. Ve evet. o gün hangi gündü? O gün işte Mayıs ayı o Yok, bir dönemler. döngü vardı o zaman da. 11 yıllık döngü tutulma zamanlarında. İşte bugün o işte döngü döngünün kırılıyor. kırıldığı İnanılır gibi zamanda değil. biz en son o zaman seninle yayın yapmışız. Düşün bak aynı döngüyü yaşıyoruz şu an bir araya geliyoruz. 2028 yılında tüm burçlar genelinde söylüyorum. Hepsi diyecek ki iyi ki 20 Şubat haftasında bu kararı almışım. Bak onu diyecekleri bir zaman tarihini veriyoruz. Yani bu böyle bir hadi şimdi oldu değil bir süreç. Ne yapsınlar 20 Şubat'ta boğalar, yükselen boğalar? Boğalara geldik. Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için biraz sessiz bir fırtına kopuyor içlerinde. Böyle biraz 12. ev çalışıyor. Arka planda dönen işler, arkadan döndürülen konular, haksızlıklar, bazı iftiralar. Biraz bunlarla savaşıyor olabilirler. Ama hiç korkmasınlar. İlahi plan öyle bir işliyor ki cayır cayır. Yani tıkır tıkır işliyor. Böyle bir şey mi yapıyorlar? Önüne düşüyor. Bir şey mi geliyor? Önüne düşüyor. Eğer o da olumsuz ya da negatif bir şey yapıyorsa onun da ayağına dolanabilir. Yani bu iyi olan ve boğalar ve kötü olan boğalar diye ikiye ayırıyoruz bunu. Kim ne yaptıysa önüne geliyor. Böyle full HD izleyecekler. Diyecekler ki bir dakika ya bak bu bana bunu yapmıştı bunu yaşıyor. Bu bana şunu demişti bu oluyor. Dedikleri bir full HD bir görüntü kalitesi geliyor önlerine. Ama lütfen buna da yürek soğutmasınlar. Desinler ki eğer ellerinden gelen bir yardım varsa sınanacaklar çünkü. Yapsınlar. Hiç oh bana yapmıştı o öyle oldu da demesinler. Yapmak istemiyorsa yapmasın. Yardım etmek istemiyorsa etmesin ama ocağına düştü diye bir laf vardır ya. Bu olabilir. Parasal ve finansal konularda bu tutulmayla birlikte Nur
bir kapıları açılıyor. Bir şans ve bereket, para kapıları açılıyor. Boğa ve yükselen burcu boğaların. Uranüs de boğa burcunda son derecelerinde, artık geçmişi arkaya alıyorlar. Biraz ayaklara, uyku, lenf sistemine dikkat etsinler. Uykularına dikkat etsinler. Geriye dönüp baktıklarında ben neler geçirmişim ya, mükemmel bir sene, beni taşıyacak artık dedikleri bir zamana giriyorlar 20 bu Şubat'a ne hafta. yazıyorlardı? Onlar için de notum şu: ruhum yeniden doğuyor, ben ilahi adaleti hak ettim. Evet. Evet, bunu diyorlar. Sevgili ikizler, senin için bir doğuş haftası Evet. mı yoksa senin için bir kaçış Patlama. haftası mı? Aynen öyle, çok tam bir kaçış haftası. Bu hafta Satürn, Neptün Koç'a giriyor. Onları hem destekliyor ama var ya, ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar kariyerlerinde çok büyük bir döneme gidiyorlar. Harika. Yeniden kariyerinizi yapılandırıyorsunuz ikizler ve yükselen ikizler. Son 2 yıldır tam bir şey yapıyorlar, enselerinden çekildiler. Tam bir patinaj yaşadılar. İstedikleri gibi parlayamadılar, emeklerinin karşılığını alamadılar. Eğitim, kariyer konuları çok önemli. Bak, ikizler ve yükselen burcu ikizler olanları 2017 senesine ışınlıyorum. 2017 senesinde, 2015 senesinde hangi haksızlıklara uğradınız? Hangi ihanetlere, iftiralara uğradınız? Bunlarla ilgili ilahi adalet görecekler. Bunlarla ilgili başarılarını tasdikleyecekler. Oradaki gibi olmayacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü siz eskisiz değilsiniz. Yeni bir başlangıç içerisinde olacaklar. Yeniden bir şey öğrenmek istiyorlarsa, yurt dışı planları varsa çok şanslı bir dönem. İkizler için buraya odaklansınlar. Özellikle kariyerini yeniden inşa etmek istiyorsa, kariyeriyle ilgili şu an yepyeni bir karar alıyorsa korkmasın. Şirket mi kurmak istiyor, iş mi açmak istiyor, planı her neyse bunu cesaretle yapsın. Özellikle de hayallerim gerçek olmaya başladı. 20 Şubat not alsınlar. Satürn-Neptün kavuşumu. Hayallerimi gerçekleştireceğim dedikleri bir dönem başlıyor. Lütfen orada dualarını etsinler. Hayatlarına yeni bir yön, yeni bir farkındalık versinler diyebiliriz. Onlar için çok başka bir süreç olacak. Kariyerlerinde güç kazanıyorlar. Yükselen ikizler 20 Şubat tarihindeki vurguya lütfen Kesinlikle dikkat edin. etsinler. Çünkü sizin kaderinizin değiştiği nokta Hayalleri olabilir. gerçek olacak. Bir de Uranüs ikizlere geçecek. 2018 Mayıs'ta Uranüs boğaya geçti. Boğalar neler yaşadı, neler gördü, geçirdi. Şimdi Uranüs ikizlere geçecek. Şu an bulundukları yer, bulundukları konum hepsi olağanüstü. Yani fake diyorum. Neden fake diyorum? Uranüs 26 Nisan'dan sonra ikizlere geçtikten sonra yapacaklarını onlar bile tahmin edemeyecek. Hadi diyebiliriz. Yengeçlere geçelim. Efendim? Sevgili yengeçler, size öyle bir müjde var ki yani para sizi değil de galiba siz parayı kovalayacaksınız. Evet. Para bayağı bir geliyor onlara parasal konuda. Jüpiter yengeçte biraz engellerle karşılaştılar. Parasal konu ilişkilerde, ortaklıklarda zorluk ve yorgunluk çektiler. Çok kolay şeyler yaşanmadı. Ama şu an bakın, bu dönem tutulma olmamıştı bunları yaşayana kadar. Tutulma olduktan sonra hayatlarındaki o büyük değişimin sesini hissedecekler. Alamadıkları krediyi alabilirler. Uzun zamandır finansal anlamda bekledikleri bir borç varsa ya da ödemeleri gereken bunu yapılandırabilirler. Burada eski kariyer hayallerini yeni bir yapıya getiriyorlar. Artık eskisi gibi düşünmeyecekler. Ya tamam, ben bunu yapamıyorum ama yepyeni bir şey inşa edeceğim dedikleri ve cesur oldukları bir zaman olacak. Yengeç ve yükselen yengeçler kariyerlerini ve statülerini tamamen değiştiriyorlar Nur. Statü de önemli bir şeydir. Yani statü sadece kariyerle de değişmeyebiliyor. İnsanın bulunduğu konum, eğitim seviyesi birçok şeyle de değiştirebilir. Evlilik bile bir statü olarak değişim gösterebilir. Bu da dahil olabilir. Boşanma da öyledir. O da bir statüdür. O da değişebilir. Yani hayatlarında önemli bir değişimi kucaklıyorlar. Kazançları çok iyi artacak ama bugün özellikle çok önemli onlar için. Kazançlarla ilgili yapacakları görüşmeler, anlaşmalar, iş başvuruları bu hafta ne geliyorsa kabul etsinler. 20 Şubat tarihine onlar ne yazıyorlar? Kariyer hayallerimi yeniden yapılandırıyorum, kazançlarımı arttırıyorum diyecekler. 20 Şubat takvimlerine eklesinler. Biraz bu hafta gözü yaşlı, böyle biraz başlayabilirler. Yani yapıyorum olmuyor enerjisiyle başlayabilirler. Kendilerini acıyarak dram yaratmasınlar. Ama hafta sonuna doğru işler hiç öyle olmayacak. Güzel haberler alacaksınız, bizi anarsınız. Yengeçler, enerjinizi yükseltin ki, değil mi, güzellikler gelsin. Eski korkular gidiyor biliyor musun? Yengeçler tüm eski korkularını geride bırakıyorlar. Hadi inşallah bakalım.